Evet, neredeyiz arkadaşlar? Bugün Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dayız. Ljubljana güzel ama küçük bir şehir. Kuş serçe kaçtı. Dragon Köprüsü'nün üzerindeyim. Şehrin zaten gezilecek ana yerleri buralar. Şöyle niçin Ejderha Köprüsü deniyor, onu da size göstereyim. Dragon Bridge. Şöyle. Sanırım göründüğü. Evet. Bakın burada 1900-1901 yazıyor. Bunun için. Bununla birlikte benim şöyle videoda da görünüyor mu? Evet. Benim de bir karem olsun. Çünkü hem fotoğraf hem video çok zor oluyor. Buradan Central Market, Aziz Nikola Katedrali. Hemen zaten buradan katedral gözüküyor. Şöyle devam edelim. Yemek yemeye alanlar çok fazla. Güzel bir ülke. Avrupa'daki küçük ülkelerden. Buradan Zagreb'e geçeceğim. Burayı biraz böyle hızlı geçelim istiyorum. Tabii ben biraz vakit geçirdim. Parkları çok güzel. Bir ara sokak vardı, orada çekmedim. Açıkçası pek fotoğraf çekmekten aklıma gelmedi. Central bildiğiniz pazar yeri formatında. Avrupa'da da pazar görmedik demeyin. Domatesler. Hindistan pazarları tabii yerlerde. Böyle daha tezgahlarda. Pazara göre fiyatlar çok uygun değil sanırım. Ayrıca sanırım biraz daha erken saatlerde kuruluyor. Bakın buradaki tezgahların bir kısmı boş. Evet. Şurası Central'ın içinden devam edelim. Nehir kenarında biraz dolaşalım. İlginç yerleri var ama inanın ki artık video çekmek pek istemiyorum ama geldiğimiz ve yürüdüğümüz yollar belli olsun diye bu mahiyette bir video seviyeni yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Evet, devam edelim. Şöyle katedrale bakalım, arka sokaklara bakalım. Tabii tipik Avrupa, nehir kenarı, kafeler, sokaklarda. Oldukça güzel. Havanın da bugün güzel olması çok hoş. Biraz yüksekte, İtalya'ya göre biraz yüksekte bir ülke, şehir diyelim. Hakikaten geceleri polarsız gezilmiyor. Yaz ortasında bile, onu söyleyebiliriz. Şunu da böyle dışarıdan gördükten sonra devam edeceğim. Bakın burada araç trafiğine kapalı bu. Çok kuyruk var. İçeriye bir bakacağım. Girebilirse hem çekeriz. Ben birkaç fotoğraf çekeyim. Devamında tekrar görüşürüz. Kuyruğa bakın yahu. Katedralin arkasına döndüğümüzde bu şekilde küçük bir çiçek pazarı var. Çok güzel kokuyor. Bakın şunlar 7 euroymuş, 14 euro. İlginç fiyatlar. Bence çiçekler bu kadar güzel kokmuyor. Parfüm sıkıyor olabilirler. Şu an sokakta böyle bir koku hakim. Burayı da böyle görün diye kısaca
çektim. Birkaç video daha çekeceğim ve buraya hoşça kalın diyeceğiz hep birlikte. Çünkü hem fotoğraf hem video hem Zagreb hem Slovenya, Hırvatistan olmuyor. Böyle bir durumumuz var. Çiçek pazarı da böyle. Karşıda yemek yiyenler var. Burada çiçekler var. Durum böyle. Tabii şehrin en önemli yeri burası olduğu için burada da böyle bir kalabalık mevcut. Açık bir pazar yeri gibi, bir festival alanı gibi ilginç bir durum. Yani buradaki yemekleri de deneyimleyebiliyorsunuz. Nasıl diyebiliriz? Phuket'teki pazar akşamı merasiminin gece marketinin gece gündüz olur hali gibi değişik yemekler var burada. Tabii çeşitli bakın limonatayı da koymuş. Izgara, yemek, içecek. Yani lokal yemeklerin olduğu bir alan diyelim. Devam ediyorum. Şurada bir köprü daha olacak. Yani bir pazar yeri gibi arkadaşlar, bir pazar yeri gibi düşünebilirsiniz. Bir pazar yeri gibi ama fiyatlar pek pazar yeri gibi değil. O hatırlatayım. Çünkü üzerinde mesela fiyatlar yazıyor. Bakın. Fiyatlar Venedik'ten pahalı. Onu belirteyim. Lokal ürünlerden. Bak. Aracılık işine ben de girmeyi düşünüyorum. İlginç bir bant tezgahı. Şişeleri bu şekilde göstermek adına biraz çektim ama tabii tezgah çok kalabalık. Görüyorsunuz fiyatlar 7 euro, 10 euro küçücük barlarda. Evet, güzel. En azından balları gördük. En azından balları gördük. Keyifli. Dondurma tezgahı da çok keyifli gözüküyor. Dilenci durumu burada da var. İspanya'da çok var. Olabiliyor böyle şeyler. Şöyle ben köprüyü hızlıca görmek istiyorum. Bu da güzel bir köprü. Listemizde olanlardan. Şimdi ileriden bir yerden şöyle kameranın ayarları yine karışmış benim. Evet. Tamam. İleriden bir yerden bir veda konuşması yapalım. Bence gayet anlaşılır oldu. Bu şehir için küçük. Ortalıkta zaten geneli hep aynı. Bakacağız. Birkaç yer daha bakacağız ve hoşça kalın diyeceğiz. Çünkü benim artık Zagreb'e gitmem gerekiyor. Bence çok güzel bir şehir. Daha fazla vakit geçirmek lazım. Ama çok şehir gördük. Bir de bu diğerlerinden farklı olarak sadece festival havası gibi şehir. O güzel. Onun dışında çok da bir etkinliği olan bir şehir değil. Görmek güzel. Arkadaşlar çok geç olmadan size Slovenya'dan hoşça kalın diyorum. Şöyle son kez etrafı bir görün. Gördüğünüz gibi. Nehir üstünde köprüler var. En ünlüsü gösterdik. Dragon Köprüsü'ydü. Girişinde 1901 arasında yapılmış birkaç dragon heykeli bulunmakta.
Yeşil renkli. Etraf bu şekilde. Şurayı da görün istiyorum. Ben tabii her yeri görün istiyorum da. Sonra da bakıp saate ya işte biraz da şehir çok buraya bağlı. Yani merkezi burası. Diğer kısımları çok böyle alışveriş o tür. Trafiğe kapalı alanda gezelim mi onu bilmiyorum. Hadi biraz da orada gezelim. Sonra hoşçakalın deriz. Devam edelim böyle. Trafiğe kapalı sokaklar her zaman çok güzel. Birçok ülkede var. Burada da tabii ki olacak. Mikrofonu kapattım. Makineden konuşuyorum. Umarım ses güzel geliyordur. Sesin nasıl olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Bu caddede biraz yürüdükten sonra hoşçakalın diyeceğiz. Farkındaysanız videonun yarısında hoşçakal diyeceğiz diye. Evet. Videoyu öyle geçiştirdik gibi oldu. Turist İtalyan turist olması zaten normal. Çünkü çok yakın İtalya'ya. Hatta başkent İtalya'ya çok yakın. İtalya sınırına çok yakın. Tuhaf bir şekilde. Tabii İtalya sınırından girdikten sonra kaç kilometre geldim hatırlamıyorum ama çok az bir kilometre geldim başkente. İtalya sınırına çok yakın başkent. Butik ürünlerin çok satıldığı bir ülke. Az önce bal tezgahını gördünüz. İyi de yapıyorlar. Turist sayısını emin olun göz önünde bulundurduğumuzda onun satışını da yapıyorlar. Sokaklarda böyle küçük butik dükkanlar devam ediyor. Büyük markalar da var. Ben arabayı Ikea'nın oraya bıraktım. Yaklaşık 3,5 kilometre. Bunu böyle yapmamın nedeni biraz şehrin işleyiş tarzını da görebilmek. Yani gelip sadece turistik alanı değil de arka sokaklarda insanlar nasıl yaşıyorlar? Işıkta geçiyorlar mı? Bekliyorlar mı? Duruyorlar mı? Ya da oralarda kafeler var mı? Marketler var mı? Bunları görmek adına ben böyle arabayı genelde 3-4 kilometre ileriye bıraktım. İlk bir alana yakın paralı bıraktığımız Pizza'daydı. 1 kilometreydi. Bakın yani turistik alanın yakınına bırakmak da çok tehlikeli. Çünkü orada hırsızlar bekliyorlar. Bekliyorlar bir şekilde. Olsun. Olan camı olsun. Bakın ne tatlı. Kız fotoğraf makinesinde tanışmış bile. Tabii o hareketli Dragon Köprüsü'nün oradan çıktıktan sonra bakın çok sakin olmaya başladı. Çünkü şehir sakin zaten. Böyle bir durumu var. Kız çantaya telefonunu koymuş bisiklet kiralayarak navigasyonu ayarlamaya çalışıyor. Telefonda düşmekte niyetli. Evet, köprünün oraya doğru gidiyoruz zaten. Şimdi köprünün oradan hoşçakalın diyeceğiz o zaman. Bu daha iyi olur. Hem etrafı da şöyle arka sokakları da görmüş olduk. Güzel oldu. Ufak bir alışveriş yapayım. Oradan Hırvatistan'a geçeyim. Hırvatistan'dan sonra Türk plakasıyla ilerlemek Sırbistan'da hadi yani girişi kolay da çıkışında Bulgaristan'da bir dur falan derler. Yani Romanya'ya girişimiz vardı.
Sırbistan'dan gülünç durumlara girdiler. Artık laf yetiştiremeyince mecburen salmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bütün evrakların tam, seyahat sağlık sigortasını bile soruyor. Tabii o da olunca, bu da olunca, otel rezervasyonu da olunca artık tutunacak bir şey kalmayınca gümrük memurunun, tamam diyor, geçebilirsin. Mecburen geçebilirsin tabii. Evet, bakın arkadan yine döndük dolaştık. Dragon Köprüsü'ne geldik. Demek ki Dragon Köprüsü'nün oradan veda etmek kısmetmiş diyelim. Şimdi bakacağız. Herkes tabii Dragon'la fotoğraf çekilmenin durumunda. Nehri göstermiştim ben size. Yani şehir bu Dragon Köprüsü ile 3-4 köprü arasında bir mesafe içerisinde. Şöyle Dragon'un oradan ben de size hoşça kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Zagreb'te görüşürüz.